Kırmızı başlıklı kızın hikayesinin final bölümüne hoş geldiniz. Bundan önceki bölümlerde masaldaki karakterlerin gerçek kimliklerinden, mekanların sembolik anlamlarından ve kulübede yaşananlardan bahsettikten sonra bugün kızın üzerindeki elbiseleri teker teker çıkararak sobada yakışından, kulübenin dışında yaşananlardan ve en nihayetinde kurdun ölümünden bahsedeceğiz. Kızın üzerindeki elbiseleri kurdun talimatıyla üzerinden striptiz benzeri bir sahneyle tek tek çıkartarak sobada yakışını iki açıdan değerlendirebiliriz. Birinci bölümde bahsettiğim gibi dönem veba salgınlarının Avrupa kıtası üzerine kabus gibi çöktüğü yıllardır. Dolayısıyla kızı yatağa kızdan faydalanmak amacıyla çağıran ve aslında yoldan geçen saçı sakalına karışmış bir adam olan kurt, kızdan yatağın dışında soyunmasını ve elbiselerini sobada yakmasını isteyerek vebaya karşı bir önlem almaya çalışıyor gibi gözükmektedir. Ancak masalın sembol dilinin anlattıkları farklıdır ve bunu anlayabilmek için dönem Avrupa'sının hakim inancı olan Hristiyanlığa bakmak gerekir. İşte bu inanç sisteminin merkezi olan İncil'de insanlık koyun sürüsü, Hz. İsa ise Tanrı'nın ete ve kemiğe bürünmüş hali olarak bu sürüyü kurda yani şeytana karşı koruyan çobandır. İnananlar bu korumayı içlerinde hissedebilmek amacıyla pazar günleri kilisede Hz. İsa'nın etini ve kanını temsilen ekmeği yerler, şarabı içerler. Masalda kız kulübeye gelirken şeytanın çocuğu kurda uyarak patikadan ayrılması, doğru yoldan kopuşunu, sürüden ayrılışını anlatır. Yani burada sürüden ayrılanı kurt kapar deyişi bu inanışın bir uzantısıdır. Buna karşılık kulübeye geldiğinde tezgahta yediği et ve içtiği kan ayinseldir ve kızın ayrıldığı yola tekrar dönüşünü anlatmaktadır. Zaten hemen arkasından kız üzerindeki elbiseleri çıkartarak sobada yakmaya başlar. Ateş arınmadır. İnsanların dünyada işledikleri günahlardan dolayı cehennem ateşinden geçerek cennete ulaşmalarını sembolize eder. Masalda da kız Tanrı'nın çobanının bilgeliğini içine aldıktan sonra ateşten geçerek arınmış, kurttan kaçarak ormanda bir kadın grubuna sığınmıştır. Yani artık doğru yolu bulmuş, sürüsüne kavuşmuştur. Önünde aşması gereken azgın nehri saymazsak. Nehri karşı tarafta çamaşır yıkamakta olan bir kadın grubunun uzattığı bir çarşaf yardımıyla geçer. Arkasından gelen kurt nehirde boğulur. Ürdün nehrinin Tanrı'nın bir mucizesi sonucu İsrailoğulları tarafından geçilmesinden bu yana nehir geçmek inanç sistemlerinde önemli bir yer işgal eder. Gelişim hikayesi uzun olsa da Hristiyanlıktaki vaftiz inancının temeli de bu olaydır. Masalda da işte kızın nehri geçmesi günahlarından arınmasının ve yeni bir hayata başlamasının ilk aşamasıdır. İsrailoğullarının Ürdün nehrini geçtikten sonra yerleşik hayata geçip uluslaşma süreçlerinde yeni bir aşamaya geçmeleri gibi kız da nehri geçip kadın grubunun yanına geçtikten sonra ergenlikten çıkarak yetişkinliğe geçmiştir. Kurt yani günahları ise nehirde boğulmuş, yok olmuştur. Güzel günlerde görüşmek üzere.